En tehlikeli yanılsaman kontroldür. Zihnini ya çoktan olmuş bir geçmişe ya da henüz yaşanmamış bir geleceğe zincirlersin. Sadece bir şeyden kaçmak için. Şu anda yaptıklarının sorumluluğundan. Seni yerinde tutan 3 çapa vardır. Önceden duyulan korku, geçmişte yaşamak ve kendine acımak. Konfüçyüs der ki, kendine acıyan sorunla savaşmaz, yenilgisine hayran olur. Bu video, Nietzsche'den Franklin'e uzanan 5 alıntının soğukkanlı bir çözümlemesidir. Köprüleri yakmanın neden özgürlüğün tek yolu olduğunu ve başkalarının senin hakkında yazdığı hikayeyi silip, kendi sert ve dürüst senaryonu nasıl yazacağını gösterecek. Dikkatle izle. Çünkü şimdi öğreneceğiz. Zamanının pilotu olmaya hazır mısın? Yoksa kehribarın içinde hapsolmuş bir örümcek gibi mi kalacaksın? Hayatta 3 temel kural vardır. Önceden korkma, geçmişte yaşama, kendine acıma. Konfüçyüs, İnsanı zaten olmuş ya da henüz olmamış şeylere zihnini zincirlemeye iten ve onu tek gerçek ana, şu ana, kör eden kontrol yanılsaması nedir? Kehribarın içinde hapsolmuş bir örümcek, kusursuz biçimde korunmuş ama hareketi, gerçekleşmemiş bir sıçrayışın anıtı. Ne yaşar ne ölür, sadece yabancı bir zamanda donmuş kalır. Boş ve harap bir lunapark. Yaşlı bir adam kırık atlı karıncada oturuyor, 20 yıl önce büyük bir fırsatı sadece değişim korkusuyla reddettiği anı hatırlıyor. O korkuyu, o eylemsizliği affedemiyor. Paslı mekanizmayı elleriyle döndürmeye çalışıyor ama hiçbir şey hareket etmiyor. Ve o, gerçekleşmemiş hayatının külüyle baş başa kalıyor. Konfüçyüs, özgürlüğün formülünü verir. Korku, geçmiş ve kendine acıma. İnsanı yerinde tutan 3 çapa. En sinsi olanı kendine acımadır. Bu, yaşamının sorumluluğunu reddetmek ve eylemi merhametle değiştirmeye kalkmaktır. Kendine acıyan sorunla savaşmaz, yenilgisine hayran olur. İnsan anlamalı. Kendine saygının tek biçimi, sürekli ileriye doğru hareket etmektir. Geçmişe, bugün de söz hakkı verme. Güç, kendine acımanın bittiği yerde başlar. Hayatta en zor olan şey, hangi köprüyü geçmen, hangisini yakman gerektiğini bilmektir. Friedrich Nietzsche. Açık bir karar, analiz değil, geri dönüşü olmayan acı bir eylem gerektirdiğinde, insan hangi bahaneyle felç olmuş gibi kıpırdayamaz hale gelir. Paslı tren rayları yoğun bir sise uzanıyor. Bir kavşakta duruyorsun. Her hat aynı derecede korkutucu ve belirsiz görünüyor ve hiçbirine adım atamıyorsun. Dar, havasız bir fabrika köşesi. Bir yönetici elinde istifa mektubu tutuyor, kendi işini kuracak, ailesini kurtaracak bir karar. Karşısında patronu, yalvararak kalmasını istiyor, olmayan bir terfi vaadiyle onu oyalıyor. Adam, bilinmeyenden korkarak mektubu yırtıyor. Böylece özgürlüğün yerine garanti edilmiş bir durgunluğu ve aşağılanmayı seçiyor. Nietzsche, irade ve kararlılıktan bahseder. İnsanların çoğu hatadan değil, geri dönülemezlikten korkar. Yakılması gereken köprü, zehirli geçmişe, aşağı çeken insanlara ve seni sınırlayan inançlara bağlayan köprüdür. Bir insan köprüyü yakamıyorsa, alıştığı bataklığa geri dönüş yolunu saklı tutuyor demektir. Bu da yeni hedeflerini boş vaatlere dönüştürür. İnsan devrim için mükemmel zamanı aramayı bırakmalı. Eğer köprü seni çöküşe ve kendini kandırmaya götürüyorsa, tereddüt etme, yak onu.
Özgürlük, geriye dönüşü olmayan, yanmış toprakta başlar. Zaman uçup gidiyor. Bu kötü haber. İyi haber şu, zamanının pilotu sensin. Michael Altshuler. İnsan, zamanın hızından şikayet ederken, hayatının kontrolünü eline almaktan neden bu kadar korkar? Hangi saçma mazeretle kendi eylemsizliğini gizler? Issız bir havaalanının kenarında terk edilmiş bir hangar. Üstü örtülmüş, tozla kaplı bir savaş uçağı. Çünkü pilotu gökyüzüne bakmayı tercih ediyor, uçmaya cesaret edemiyor. Parlak ve kalabalık bir alışveriş merkezi. 20 yılını nefret ettiği bir işte geçirmiş bir adam, bir bankta oturmuş, yere bakıyor. Yanından geçen her mutlu insanı kıskanıyor. Bir zamanlar mimar olma hayalini hatırlıyor ama kalkıp bir piyango bileti alıyor. Kaderini değiştirecek o tek kararı vermek yerine şansa sığınıyor. Altshuler zamanı fizikten psikolojiye taşır. Zaman yalnızca otomatik pilotta olanlar için uçar. Hayatının hızını suçlayan insan aslında her kararın sorumluluğundan korkar. Zamanının pilotu olmak, riskin, hataların ve tam sorumluluğun kaçınılmazlığını kabul etmektir. Bu zordur. Yolcu olup türbülanslardan şikayet etmek çok daha kolaydır. İnsan saatleri saymayı bırakıp onların içeriğini belirlemeyi öğrenmeli. Mükemmel anı bekleme. Zamanı yavaşlatmanın tek yolu onu anlamlı eylemlerle doldurmaktır. Hayattaki iki en bilge öğretmen, yaşam ve zamandır. Kozma Prutkov. Hayattan defalarca acı ama değerli dersler alan insan, neden bu öğretmenlere kulak vermez de aynı hataları ısrarla tekrar eder? Yosun tutmuş eski bir pusula. İğnesi yanlış yönü gösteriyor çünkü sahibi yanlış yolda olduğunu kabul etmeyi reddetmiş. Soğuk, gri bir hapishane hücresi. Aynı mali suçlar yüzünden 3. kez ceza çeken bir mahkum, masasında oturmuş oğluna dürüstlük ve ahlak hakkında mektup yazıyor. Bir anda fark ediyor, tüm kuralları biliyor ama onları uygulamayı unutmuş. Bilgi ile eylem arasındaki uçurumun canlı örneğine dönüşmüş. Prutkov pratiği anlatır. Yaşam, sınavlarla dolu bir teoridir. Zaman ise ilerlemenin ölçüsüdür. İnsan hayatı geçemez. Onu yaşamak zorundadır. Deneyimin verdiği acıyı, yaşamı, görmezden gelen ve yılların öğrettiklerinden, zamandan ders çıkarmayan sonsuz bir çocuklukta kalır. Bu hafıza zayıflığı değil, gelişmeyi reddetmektir. İnsan anlamalı. Bu öğretmenlere saygı, onları alıntılamakla değil, davranışını değiştirmekle gösterilir. Zamanı yenmenin tek yolu, onun derslerinden öğrenmektir. Hatalar, sonraki başarısızlıkların harcı değil, geleceğin temelidir. Biz kendimize telkin ettiklerimiz ve başkalarının bize inandırdıkları şeyiz. Benjamin Franklin. İnsanın kendi özü nerede biter ve toplumun ona dayattığı yalan, benlik nerede başlar? Kendisi hakkında kabul ettiği bu kolektif yalanı neden sorgulamaz? Karanlık bir odada yüzlerce eski, tozlu ayna. Her biri görüntüyü bozar veya abartır ama insan ışığı yakmaktan korkar. Çünkü tek gerçek yansımayı görmeye hazır değildir. Bir tiyatro sahnesinin arkasındaki dar ve havasız kulis. Çocukluğundan beri sıradan ve yeteneksiz olduğuna inandırılmış bir aktris, ilk büyük rolü için hazırlanıyor. Aynada güçlü bir kadın görüyor ama elleri titriyor. Annesinin yıllar önce söylediği o cümleyi fısıldıyor. Her şeyi mahvedeceksin.
sahneye çıkmak yerine o eski yargının esiri oluyor. Franklin, içsel sömürgeden bahseder. Kişiliğimizin özü iki baskı arasında kalır. Öz eleştiri ve başkalarının sesi. Birçok insan kendi hayatını yaşamaz. Ailelerinin, toplumun ya da onu yaralayan insanların senaryosunu tekrarlar. Gerçek özgürlük, bu dış seslerin korosuna karşı kendi sesini savunmakla başlar. Çünkü sana telkin edilen şey sadece bir programdır ve her program yeniden yazılabilir. İnsan, başkalarının övgüsünü ya da eleştirisini gerçek sanmayı bırakmalı. Seninle ilgili tek gerçek, eylemlerinle kanıtladığındır. Başkalarının senin hakkında yazdığı hikayeyi sil ve kendi sert, dürüst senaryonu yazmaya başla. İnsan anlamalı. Güç, kendine acımanın bittiği yerde başlar. Zincirlerinin ağırlığında bahane arama. Peki, seni gönüllü esaretinden kurtaracak neyi yanında taşıyacaksın? İşte seni özgür kılacak 3 gerçek. Birinci gerçek, özgürlük gerçeği. Eğer köprü seni çöküşe ve kendini kandırmaya götürüyorsa, yak onu. Özgürlük her zaman geri dönüşü olmayan, yanmış toprakta başlar. İkinci gerçek, irade gerçeği. Zamanının pilotu sensin. Hayatı yavaşlatmanın tek yolu, onu eylem ve anlamla doldurmaktır ve bunun sorumluluğunu taşımaktır. Üçüncü gerçek, hakikat gerçeği. Sen sana telkin edilen değilsin. Başkalarının senin hakkında yazdığı metni sil. Seninle ilgili tek gerçek, eylemlerinle kanıtladığındır. Kendine saygı, sürekli ileriye doğru hareket etmektir. Eğer bu video sana kontrolü yeniden eline almayı hatırlattıysa, beğen tuşuna dokun ve kanala abone ol. Ve yorumlara yaz. Hangi gerçekleşmemiş hayatına bugün üzülmeyi bırakacaksın?